Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak bir sabah saatlerinde Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan Türkiye'deki uluslararası basın mensuplarıyla buluşmuştu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Sizlerle ilk olarak Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerini böyle not ettim kenara köşeye, adım adım gideceğiz. Tabii ki de yine bomba ifadeler kullandı, özellikle de sürpriz ülkelere ilişkin Suriye konjektüründe. İsterseniz bir başlayalım. Dışişleri Bakanımızın öne çıkan açıklamalarından ilki mesela. Diyordu ki Hakan Fidan, savunma sanayindeki başarımız Türkiye'nin dış politikasını da güçlendirdi. Savunma sanayimiz sadece bizi değil, müttefiklerimizin güvenliğine de katkı sağlıyor. Türkiye bekasına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırabilecek güçtedir. Türkiye, ABD ile birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Trump'ın Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik. Trump döneminde ABD ile ilişkilerimizi daha güçlü şekilde sürdürmek istiyoruz demişti. Suriye'de terörü ortadan kaldırmak 2025'te Türkiye'nin önceliği olacak ve Suriye'de her şey sıfırdan yeni başlıyor demişti. Akabinde bölücü terör örgütü ve Suriye'deki uzantılar için artık yolun sonu görünüyor. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Türkiye'nin atıl bir dış politika izleme şansı yok. Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerimizi de güçlendireceğiz diye eklemişti. Ve ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasını da istiyoruz demişti. Bilineceği üzere İran'ın son dönemlerde PKK ile ilişkisi oldukça tartışılmakta. Bu konuya ilişkin de Hakan Fidan dedi ki, İran ile iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. PKK ile mücadelemizde kendilerinin desteğini görmek istiyoruz. Ancak orada farklı düşünen aktörlerin olduğunu da biliyoruz. İran'dan da ABD'den de diğer devletlerden de PKK'ya destek vermemelerini istiyoruz demişti. Açıklamalarının devamında özellikle şu an ülkenin iç gündeminde, iç siyasetinde oldukça tartışılan konular var bilineceği üzere. Tam da bu konuya bir atıfta bulunmuştu Hakan Fidan. Dedi ki PKK-YPG'nin birçok istihbarat servisiyle ilişkisi var. Bu örgütün sözde kendi liderliğinden gelecek bir silah bırakma çağrısına ne kadar uyacağı belirsiz. Biz bunu 10 yıl önce tecrübe ettik. Sözde PKK liderlerinden silah bırakma çağrısı gelirse dinleyip dinlememek kendi tercihleri. Biz rasyonel bakıyor ve bu tehdidi ortadan kaldırmak için atacağımız adımları tespit ediyoruz demişti. Rusya'da değinmişti. Rusya'nın Esad'ı destekleyip desteklememe mevzusu vardı ya Suriye iç mücadelesinde. Bu konuya ilişkin dedi ki Rusya Esad'ın devrilmesi sürecinde rasyonel davrandı. 2016'daki hatayı tekrarlamadı. Müdahale edebilirlerdi. Bunu yapacak askeri güce sahiptiler ama yapmadılar. Hakan Fidan'ın öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi. Hakan Fidan Fransa'ya bugün çok güzel bir atıfta bulundu. Nokta atışı gerçekten de süper ifadeler kullandı. Mesela sizlere ilk olarak olayları özetleyeyim. Daha sonrasında ben anlatmayacağım Hakan Fidan'ın Fransa'ya nasıl ayar verdiğini. Bizzat kendi ağzından dinleyeceğiz. Kıymetli dostlar, bundan yaklaşık 3 gün kadar önceydi. Fransa'nın sözde kendini çok bilmiş, sözde kendisini tüm Hristiyanların lideri olarak gören Emmanuel Macron bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamasında Suriye'de bulunan Kürtlere sonuna kadar destek vereceğiz imasında bulunmuştu. Bunu demişti. Tabi devamında özellikle Fransa'dan gelen bu açıklama YPG PKK'yı bayağı bir ümitlendirdi. Bilineceği üzere onlar artık herkesin masasına meze oluyorlar. Bir gün Ruslarla, bir gün Fransız, bir gün Amerika. Bunu zaten biliyorsunuz. Devamında YPG PKK terör örgütünden dün bir çıkış geldi. Demişlerdi ki Suriye sınırına Fransız askerleri ABD ile birlikte gelsin. Daha sonrasında Türklerle barışı konuşalım demişlerdi. Zaten bu teklif ta önceki haftalarda yapılmış ve Türk Dışişleri direkt reddetmişti. Bugün de basın mensupları Hakan Fidan'ı hazır bulmuşken bu mevzuyu da çok güzel bir şekilde sordular ve Fransızların Suriye'ye gelmesi hakkında böyle bir şey olmaz da Sayın Hakan Fidan'ın Fransa'ya ilişkin açıklamalarını beraber izlemek isteyeceğim. Ben de ekranın yan tarafına geçeceğim. İsterseniz başlayalım çünkü özellikle Sayın Hakan Fidan'ın mimiklerinde dikkat etmenizi istediğim bazı hususlar var. Video bu karşınıza Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi. Küçücük ülkeler, bazı küçük ülkeler. Videoyu durdurdum ama yanlış duymadınız. Yüzlerce yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bizzat Dışişleri Bakanı tarafından Fransa'ya Avrupa'nın küçük ülkesi denildi. Bence bu dikkat çekici. Devam edelim. Şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp Avrupa'nın şemsiyesi, koalisyon. Yalandan bombalıyorlardı ya. Ve kendilerine ne Suriye'de bazı bölgeleri. Açıkçası
katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye girip tek başınıza operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim. Şimdi özellikle de kendileri bizzat Fransız askerlerine getirebiliyorlarsa hani orada bir görelim ifadesi var, orada bir duruyor. Sıkıysa gelin, biz buradayız. Yani bizzat Hakan Fidan zaten mimiklerinden bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Devam Ama edelim. bunun böyle olmadığını biliyoruz. Biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak Yani menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz. Dikkate almıyoruz. Muhatabımız bizim Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz. Arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey yok. Fransa, ilk Fransa kelimesini kullandığında Hakan Fidan'ın el şöyle oluyor. Ele bir dikkat edin. Varsa anayasayla İzah kendi ediyor, vatandaşı izah olarak getiriyor. tanımladığı Bakın. insanları hapishanelerden alıp kendi ülkesine getirip kendi hapishanesine koyup kendi mahkemesinde yargılamasıdır. Olay bu. Vallahi billahi. Yani açıklamaları dinledik. Hepimizin yüreğinden tek bir şey geçti. Yani biz neden daha öncesinde bunları rahat bir şekilde söyleyemiyorduk? Bakın çatır çatır demek ki söylenebiliyormuş. Ama zaten bunun sebebi de çok basitti. Sayın Hakan Fidan kendisi de biraz önce dedim ya hani savunma sanayinde güçlenen Türkiye diplomasi masasında da elini oldukça güçlendirdi. Yani gelişen savunma sanayimiz sayesinde onlara bağımlı olmadığımız için biz bu denli Fransa'ya ahkam kesebiliyoruz. Yani mesela düşünsenize şimdi meteor füzeleri mesela bugünden itibaren büyük ihtimalle bize gelmeyecek. Ama umurumuzda mı? Değil. Çünkü niye? Bizim kendi yerli Gökhan'ımız var. Hatırlanacağı üzere hava füzelerimiz. Ya bu Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan var ya ben böyle bir adam görmedim. Devamında mesela Fransızlar aslında askerlerini evet yani Suriye'ye göndermedi ama Fransızlar çok böyle kendilerince stratejik bir destekte bulunmuşlardı. Yıllar öncesinden bahsediyorum. Neden bahsediyorum? Bunların Lafarge bir tane çimento fabrikası vardı hatırlarsanız. Yani size sadece şunu diyeyim kıymetli dostlar. Fransızlar sayesinde bu YPG PKK'nın fareleri dedim ya gece saatlerinde bunlar sızmalar gerçekleştiriyor gündüzleri sürekli tüneldeler diye. Fransızlardan almış oldukları çimentoyla yaptılar bu aynen Arap'ta, Musul'da, Rakka'daki kendi böyle sığınaklarını. Yani Fransızların aslında bunlara ne kadar destek olduğunu da bilmemiz lazım. Çok değil bundan sadece 1-2 sene önce Fransızların bu çimento fabrikasına Türk SİHA'ları nokta atışı operasyon gerçekleştirmişti. Hatta çimento fabrikasındaki yangını söndürmeye gelen terör örgütü unsurlarına bırak orası yanacak der gibi uyarı atışında bulunarak itfaiyede geri yollamışlığımız vardır. Devamında ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir bilineceği üzere Baykar İtalya'daki Piaggino uçak firmasını satın almıştı. Bugün de İtalya'nın Made in Italy bakanından yani bizdeki karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. Çok önemli açıklamalar geldi bu konuya ilişkin. Ne demişti? İtalya Sanayi ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar'ın Piaggino Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile işbirliği yapabileceğini söyledi bugün. Açıklamalarının devamında Urso dedi ki Piaggino Aerospace'in Türkiye merkezli Baykar'a satışı stratejik bir şirketin yeniden faaliyete geçmesine ve İtalya ile Türkiye arasında ülkemizi yakından ilgilendiren diğer projelerde de önemli gelişmeler sağlayacak, daha geniş bir teknolojik ve endüstriyel ortaklığın ana hatlarını belirlememize olanak tanıyor. İtalya ve Türkiye arasındaki endüstriyel ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında havacılık sektörümüzü ve Avrupa Birliği'ndeki liderliğimizi daha da güçlendirmek için Leonardo gibi sektördeki şirketlerle daha fazla ittifak üzerine çalışıyoruz. Türkler ideal ortaklar, bağları güçlendirecekler diye açıklamalarını sonlandırmıştı İtalyan Bakan. Allah! İtalyan Bakan'ın açıklamalarına bakar mısınız? İtalyan Bakan açık bir şekilde gitti yurt dışından bir şirkete, Türkiye'ye kendi yani ülkenin en köklü geçmişe sahip ve hatta havacılığın Ferrari'si olarak bilinen bir firmayı gitti Türklere sattı. Bir de bununla övünüyor. Gördünüz değil mi? İtalyan halkı şimdi demesin ülkedeki fabrikayı sattılar. Bunlar ülkeyi Türkiye'ye satıyorlar diye. Böyle bir çıkış. Tanıdık geldi mi bu çıkış? Böyle bir çıkış İtalyanlardan vallahi billahi yani araştırdım. Yok İtalyanların hiçbirisi hani çıkıp da yazıklar olsun. İşte Orta Doğu devleti Türkiye'ye ülkeyi
ülkeyi sattınız. Ülkenin en kritik fabrikasını kendi başınıza ayakta tutamadığınızda gittiniz. Türkler onu aldı. Türklerin eline ne kadar stratejik güç geçecek? Böyle bir eleştiride bulunmadılar. Yani dediğim gibi birazcık hani kızım sana diyeyim, gelinim sen anla muhabbeti. Bazı şeylerden ders çıkartmamız lazım. Adamların derdi yeter ki yüksek teknoloji üretmeye devam edelim. Evet, Piaggino bir dönemler çok güzel teknolojiler üretti havacılıkta ama ne yazık ki geride kaldı. Yakalayamadı konjektürü. Daha sonrasında ise şirket iflas aşamasına geldi. Adamların derdi kısacası ülkedeki son teknoloji gelişmeye devam etsin. Bunu Baykar mı yapıyor? Baykar'a satalım. Türkiye'nin Baykar'ı alması İtalya tarafından eleştiriyle karşılanmadı. Aksine İtalyan bakan daha durun Leonardo ile ne işbirlikleri yapacak Baykar diye İtalyan halkına bu şekilde bir duyuruda bulunmuştu. Dikkat çekiciydi. Hemen devamında bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine gündeme ilişkin bomba görüntülere, bomba haberlere ulaştım. Detaylar bir karşımıza gelsin. İlk olarak hani hatırlar mısınız? Kirpi zırhlı aracımızın zaten Ukrayna-Rusya savaşındaki başarılarından hepimiz haberdarız. 8-10 tane drone saldırısına maruz kalıyor. Bir şey olmuyor. Kirpi yoluna devam ediyor. Bunları biliyoruz ama kıymetli dostlar, özellikle de Ukrayna ordusunun haricinde Ruslar da Kirpi'den çok memnun. Vallahi ben söylemiyorum. Mesela görmüş olacağınız üzere ele geçirmiş oldukları Kirpi'yi kullanan Rus askerler Batı manşeli MLRS güdümlü mühimmat ve delici anti-tank füzelerinden yalnızca lastik patlayarak kurtulmuştu. Yani görmüş olacağınız üzere Ruslar Kirpileri sergilemiyorlar. Ruslar aktif bizzat olarak sahada Ukrayna savaş sahasında Kirpileri kullanıyorlar. Ruslar dahi hayran kaldı Kirpi'ye. Yani daha ne diyeyim ben? Devamında kıymetli dostlar, bugün öğle saatlerinde Tişrin Barajı civarında konuşma yapan YPG PKK'lı teröristlerin sürpriz bir misafiri vardı. Türk Silahlı İnsan Hava Araçları'nın çok yakın bir noktaya ateş açması sonucu görmüş olacağınız üzere bu şekilde sözde terör örgütünün halk diye nitelendirdiği bu kişiler bu şekilde yayın esnasında korkmuştu. Hemen devamında bir İsrail'e gideceğiz. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan YPG PKK'ya destek geldi. Uluslararası kamuoyunu Türkiye'nin saldırganlığını durdurmaya çağırıyoruz. Kürtlerin özelliklerine saldırıyor ve Kürtleri öldürüyorlar. Türkiye'de havadan destek veriyor. Türkiye Kürtleri öldürmeyi durdurmak zorunda demişti. Yani açıklamaya bakar mısınız? Sanırsınız Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bir hayal dünyasıydı. Öyle bir şey yok. Biz kafamızdan sıkıyoruz ama görmüş olacağınız üzere utanmaz herifler yapmış oldukları tonlarca pisliğin yanında bir de Türkiye'ye saçma sapan iftiralarda bulunuyorlar. Suriye sahasına gidiyoruz. Videomuzun başlığından da görmüş olacağınız üzere. Evet, kabul edelim. Türkiye insan hava araçlarında çok güzel işler başardı ama aslında belli bir kesimin de bence hakkı yeniyor. Hangi kesimin biliyor musunuz? Türk insan hava araçlarını kullanan operatörlerden bahsediyorum. Yani Türk insan hava araçları evet kendi içinde büyük bir başarılı sistem ama onu kullanan teknik personeli ne demeli? Mesela bugün Aynen Arap'ta öyle bir görüntü karşımıza çıktı ki Aynen Arap'ta terör örgütü YPG PKK üyelerinin toplanmış olduğu binada kapıyı tık 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 çalıyoruz. Fakat gariptir, açan olmuyor. Açmamaları normal. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz Mamle'yi çatıdan sokuyoruz. Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar, Aynen Arap'ta Bayraktar TB2 operatörümüz Mamle'yi bu şekilde bacadan sokmuştu. İşte videoyu çeken şahıs da sözde işte burada siviller de yaşıyor olabilirdi. Türkler ne yapıyor? Carçurt tarzında bir ton safsata anlatmaktaydı. Hemen devamında tabii Türk operatörler artık Suriye ordusuna da yavaş yavaş bir şeyleri öğretmişler. Mesela dün Suriye Milli Ordusu Tişrin Barajı hattında FPV drone ile PKK-YPG unsurlarını görmüş olacağınız üzere bu şekilde hedef almıştı. Şu görmüş olduğunuz kişiler YPG PKK'lılar şuradaki binaya giriyorlar. Girmiş oldukları alana lütfen dikkat edin. Tam da o yerden görmüş olacağınız üzere yani şaka gibi hafif bağlantı kopsa da artık kapalı alana girmiş. Bu şekilde etkisiz hale getiriliyor. Suriye ordusu da Türkiye'nin destekleriyle birlikte FPV drone alanında şaheserler yaratmaya da başlamışlar. Bugünkü haberlerimizi bitirmeden sizlerle son olarak bugün artık yıllardır içimizde kanayan yaraydı. Onu paylaşacağım. Neydi? Altay tankı. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün duyurdu artık. Hasret sona eriyor. Bu yılın sonunda Altay ana muharebe tankının seri üretimden çıkarak
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini belirtti. Artık ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de hani yılan hikayesine dönmüştü. Altay tankı yerli motoruyla birlikte Allah izin verirse bu yılın sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde. Ayrıca şunu da belirteyim. Kirpi zırhlımızın da motoru artık BMC tarafından tamamen yerlileştirildi ve BMC'nin yerli kirpi motoru da seri üretmede geçmiş oldu. Güzel gelişmelerdi, sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Hayırlı cumalar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.